Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok kolay bir el açma böreği yapacağız. Un, tuz, suyla hazırlayacağımız bir hamur olacak. Bu sefer böyle güzel bir ıspanaklı börek yapayım dedim. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Ortalama 6 su bardağı kadar unu şöyle kabımın içine alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şu kullandığım bardak, şu bardak arkadaşlar, evimizdeki klasik bardaklardan. Tuzla unu şöyle bir karıştırıyorum. Orta kısmını hafif açıp 2,5 su bardağı suyu şöyle yavaş yavaş döküp ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Baktınız yumuşak oldu. Hemen birazcık un ilavesi yapabilirsiniz. Bu suyun hepsini dökeceğim. Tam 2,5 bardak su gitti. Yani 6 su bardağına 2,5 su bardağı su. Baktınız dediğim gibi cıvık olursa hemen birazcık un ilavesi yapabilirsiniz. Hamuru yoğurdum. Orta sertlikten biraz daha yumuşak bir hamur oldu. 2,5 su bardağına 6 su bardağı un tam geldi. Birazcık da şöyle yarım su bardağı kadar da tezgahın üzerine dökerek hamurumu yoğurdum. Şimdi hamuru uzun şerit haline getirip 10 tane beze yapacağım. Biraz un serpeyim hafif. Bu şekilde öncesinde ayarladım. Şimdi kesiyorum. Şöyle bir şeyin üzerine biraz un serpip hamurlarını çok aşırı un kullanmadan beze yapıyorum. Büyük olanları küçükle eşitleyebilirsiniz. Hepsi eşit olmak zorunda da değil arkadaşlar. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine şöyle birazcık un serpiyorum. Temiz bir poşet ya da herhangi bir streçle sarabilirsiniz. Hamurları bu şekilde yarım saat boyunca oda ısısı. Ispanağı ben buzlukta temizleyip koyduğum için çıkarınca böyle söndü. Sizler de taze ıspanak kullanacaksanız arkadaşlar temizleyin, yıkayın, doğrayın. Üzerine kaynar suyu döküp biraz bekletin. Sonra sıkıp alın. Aynı işlem olacaktır. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. 1 adet büyüklerinden kuru soğan. Şöyle evde biraz peynirler vardı. Onları da şöyle elimle kurtaracağım. Şöyle güzel bir karıştırayım. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ve karabiber. Ben genelde harcı bu şekilde hazırlıyorum. Kıyma, ıspanaklı harcı. Tamamdır. Harcım da hazır. O kenarda beklerken ben hemen hamurlarını açmaya başlayayım. Dinlenen hamurumu şöyle alıyorum. Hafif elimle açacağım.
oklava ya da merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Fark etmez. Hamur çok rahat açılıyor. Şöyle birkaç hareketlerle hamurumuz gördüğünüz gibi açıldı. İkinci hamurunu da artık şunu yayıyorum. Bakın gayet güzel incecik açtım arkadaşlar. Hamurun büyüklüğüne göre boyutu büyüyebilir. Şöyle yayıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar da küçük çay bardağıyla sıvı yağ. Bu kadar yağ kullanacağız. Araları için şöyle her tarafına güzelce yayıyorum. Mutlaka yağlayın arkadaşlar. Yoksa o güzel kat görüntüsünü bulamazsınız. Tamamdır. Şimdi diğer açtığım hamuru alıp üzerine doğru kapatıyorum. Böyle 2 kat olarak yapacağız. Biraz büyük bir küçük oldu ama sıkıntı değil. Bu katı da yağlıyorum. Hazırladığım ıspanaktan şöyle döküyorum. Şöyle uç kısımdan üstüne atıyorum ve katlıyorum. Kenarlarına da gelsin. Çok çekiştirmeden. Bu şekilde. Şöyle tam ortadan kesiyorum. Tepsiye alıyorum. Şimdi tepsiye tutuyorum. Şöyle biraz kapatayım. Böreklerin hepsini tamamladım. Şimdi 1 adet yumurtanın sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt koyup şöyle çırpıyorum. Üzerine süreceğim. Hiç bekletmeye falan gerek yok. Mayalı bir hamur olmadığı için. Hemen yumurtasını sürüp fırınlayacağım. Hatta isterseniz de tereyağı sürebilirsiniz üzerine. Şimdi yumurta sarısını sürdükten sonra fırına götürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Anne. Böreği fırından çıkardım. Çok güzel pişti arkadaşlar. Böyle üstünde hiç kapatmadım. Bakın çıtır çıtır. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Müthiş bir şey. Hemen şöyle kesip servis edeyim. Şöyle birkaç tane servis tabağına alayım. Mutlaka deneyin bu lezzetli böreği arkadaşlar. Oldukça da kolay. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Seval Mutfak'ta 2 kanalından da bana abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.